5 Kasım 2025 Saat 16.20'de 13 derece 23 dakika Boğa burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunayda Ay Boğa burcu 1. evde, Güneş ise Akrep burcunda 7. evde yer almakta. Bana ait olan her şey, özgüven, özdeğer, bedensel enerjiyle bize ait olan her şey, İlişkiler, ortaklıklar, ayna ve gölge yönler ekseninde güçlü bir karşıtlığı temsil eder. Boğa dolunayı kendine dönme, öz bakım dönemi, kişisel güveni yeniden inşa etme zamanı. Ay burcu da duygusal hassasiyetleri artırırken aynı zamanda kendi ihtiyaçlarını fark ettirir. Fiziksel beden, boğaz, ses, tat alma gibi boğaya özgü duyularla bağlantı güçlenir. Akrep güneşi ise dönüşüm, paylaşım, duygusal derinlik ve teslimiyet alanlarını vurgular. Dolunay şunu izah etmeye çalışıyor. Benim değerim senin onayına bağlı değildir farkındalığını doğuruyor. Bu aynı zamanda birçoğumuz için maddi güven ile duygusal güven arasında denge kurma dönemini başlatacaktır. Boğa burcu toprak elementinin sabit nitelikli enerjisini taşır. Maddeye ruh üfleyen dişil prensibi temsil eder. Bu dolunay dünya ile ilahi kaynak arasındaki köprü enerjisini açığa çıkarır. Ay sekstil açıda kuzey ay düğümüyle. Bu uyumlu akış potansiyelleri aktifleştirir. Ay duygular, bilinçaltı, alışkanlıklar. Kuzey ay düğümü ruhun bu yaşamda öğrenmesi gereken yönü, kaderin ilerleme eksenidir. Bu açı ruhsal büyümenin doğal bir duygusal farkındalıkla kolayca açığa çıkaracağı bir süreci gösterir. Yani kişi duygusal olarak bir şeyin artık hazır olduğunu hisseder. Geçmişte seni yoran, güven duygunu zedeleyen konular artık öğretisini tamamlıyor. Tasavvufi yönden kuzey ay düğümü kaderindeki yönünü işaret eder. Yani seyri sülük yolculuğunda ilerlemen gereken menzili işaret eder. Güneş, güney ay düğümüyle üçgen açıda, geçmişteki kadersel bir kapanışın tamamlanması temalarını taşır. Eskiyi bırakmak, geçmişi affetmek gücünü şimdiye taşıman gerekiyor ki böylece bilinçli şekilde dönüşebilesin. Güney ay düğümü nefsin geçmişteki halleri gibidir. Güneş ise hakkın nurunun bilince düşmüş tecellisidir. Yani geçmişte seni sınayan her şeyin artık hakkı idrak etme vesilesine dönüşmesi anlamına gelir. Mars ve Merkür kavuşum halinde. Merkür kelamın, Mars iradenin gücünü taşır. Bu kavuşum sözün kudretini ortaya koyar. Uranüs 0 ila 1 derece ikizlerde retro konumunda. Uranüs'ün boğadan ikizlere geçişi madde düzeyinde devrim döneminden zihin ve bilgi düzeyinde devrim dönemine geçiştir. Boğa sürecinde Uranüs eski sistemi tutmaya çalışırken ikizler değişken burçta artık zihnini, iletişimini ve bilme biçimini özgürleştirmen veya değiştirmen gerekir. Bu jenerasyon gezegeni olduğu için daha çok kolektif düzeyde değişimler getirmektedir. 2025 yılı sonu itibariyle insanlık frekans olarak bilgi ve düşünce devrimine adım atıyor. Bu yapay zeka, bilinç veri, zihin bağlantılı dev bir kolektif sıçrama şeklinde olabilir. Uranüs ikizlerde hava elementinde, karşı eksende Merkür ve Mars yay burcunda. Uranüs ikizlerde karşıt eksende Mars ve Merkür'de yayda hava ateş eksenli, yeni düşünce sistemlerine yöneliş. Yay inanç ve değerlerle ilgilidir. Bu dönemde kolektif düzeyde bu açı bize bilgi, inanç, teknoloji üçgeninde devrimsel bir kırılma olacağına işaret ediyor. Belki kırılma bu dolunay ile başlayabilir. Bireysel manada ise bu karşıtlık zihinsel özgürlükle ruhsal hakikat arasında köprü kurma sürecidir. Merkür, Mars yayda doğruluğa inanır. Uranüs ikizlerde ise her şeyi sorgular. Bu iki enerji çatıştığında kişi hem doğmaları
hem de zihinsel sınırları aşmaya zorlanır. Bu açıyla artık kalıplaşmış fikirlerin yıkılıp yerine özgür düşünce, yüksek farkındalık temelli yeni bir bilinç inşasını destekler. Tasavvufta ikizler kelam yani söz bilgi boyutudur. Yay ise hikmet, anlam, ilahi idrak boyutudur. Uranüs ikizlerdeyken gök ilahi bilgiyi indirir. Merkür ve Mars yaydayken o bilgiyi yorumlamak ister. İkizlerin zihni çok seslidir. Bir konuda birçok şeyi dile getirir. Yay ise bir hakikati ve bir doğrusu vardır. Dolunay bu iki yönü birleştirme yani bilgiyle inancı ve değerleri birlemek ister. Bu şudur, aslında ilmin idraki açılımını sağlamaktır. Dolunay 4. menzil Ettebaran yani Eldebaran menzilinde. Kudreti dal harfiyle sembolize eder ve kudretin fiile dönüşmesini sağlar. Maddi ve manevi üretimin, değer inşasının, ilahi emanetleri dünyaya aktarma cesaretinin merkezine burada Venüs kendi burcu terazide Mars ile uyumlu bütünleşmesi, güzelliğin fiile dönüştürme enerjisi olarak çalışır. Değerli can, eğitimlerde göreceksiniz. Bu Ettebaran yani klasik astrolojide Aldebaran sabit yıldızı, bu 4. menzil birleştirici modeline denk gelecek. Yani bu birleştirme ruh ve madde arasında bir köprü görevi görür. Bu menzilde kudret dal harfiyle sembolize edilir. Böylece bilgiyi indirip şekil verme kudreti oluşur. Ettebaran takip eden yıldız olarak da anılır. Çünkü ilahi emrin ardından gelir. Bu emir kün dedikten sonra ilk hareketin sembolüdür. Yani senin içinde de ilahi bir çağrı yankılanır ve sen onu fiile dönüştürmek üzere dünyaya adım atarsın. Emir senden geçip fiile dökülüyorsa sen artık yaratımın eli olmuşsundur. Çünkü kün emri 1. menzil Eşşerateyn menzilinde Koç burcunda başlamıştır. Bu sebeple Koç burcu öncü burçtur. Koç burcunun 2. dekanından itibaren El-Buteyn menzilinde Bismillah ile başlanılır. İlahi ışık içeri davet edilir. 3. menzil Es-Süreyya menzilinin 8 dereceye kadar olan kısmında ilahi bilgi zihne iner. İçinde bulunduğumuz 4. menzil Ettebaran menzilinde kudret fiile dönüşür. Eğitimleri açtığımızda bu dönüşüme unifying, birleştirici diyeceğiz. O halde bu dolunayın niyeti şu olsun. İlahi kudret bende fiil buluyor. Ben ilahi kudretin niyetini eyleme dönüştüren bir vasıtayım. Bu niyet dolunayın tezahürünü, maddeleşme ve görünür kılma enerjisini açığa çıkaracaktır. Dolunay yükselen koçların 2. evinde. Maddi kaynaklar, kazanç ve özdeğer alanında parlıyor. Kendini kanıtlamaya çalıştığın alanlarda somut bir karşılık alabilir, emeğinin ödülünü görebilirsin. Finansal düzenlemeler, gelir artışı veya yeni bir iş modeli ortaya çıkabilir. Sevgili koçlar, olumlamanız şu olmalı. Değerim özümden gelir. Dolunay yükselen boğaların 1. evinde. Kendinle, bedeninle ve yönünle ilgili güçlü bir farkındalık doğuyor. Yeni bir benlik dönemi başlıyor. Bu dolunay senin için bir görünürlük kapısı. Kendini ifade etme, fiziksel yenilenme, imaj, karar ve yön belirleme zamanı. Sana hizmet etmeyen hayatındaki fazlalıkları bırakma cesareti taşıyor. Olumlamanız şu olmalı. Dış dünyamı aydınlatan her şey içimdeki kararlılığın yansımasıdır. Dolunay yükselen ikizlerin 12. evinde. Zihnin bu evde sessizleşmek ve merkezlenmek istiyor. Bu dolunay içe dönük, bilinçaltı, rüyalar, spiritüel farkındalık alanında derin çalışmalar sunuyor. Bu dönemde geçmişteki yorgunluklar,
Bilinçaltında seni sabote eden duygular yüzeye çıkar ve şifalanır. İçsel mesajın şu olmalı: sus ve dinle. Sessizliğin ardında sana rehberlik eden ilahi sesi duymaya çalış. Dolunay yükselen yengeçlerin 11. evinde. Hedefler, dost çevresi ve topluluk bağlantılarında sonuçlanma zamanı. Uzun süredir çabaladığın bir proje görünürlük kazanabilir. Yeni insanlarla tanışabilir. Eski bağlantıları elekten geçirebilirsin. Olumlamanız şu olmalı: gerçek dostluklar beni hem içsel hem dışsal alemde büyütüyor. Dolunay yükselen aslanların 10. evinde. Kariyer, statü ve toplumsal duruş alanında enerji sağlıyor. Bu dönemde kariyer ile ilgili hangi pozisyonda isen yaptıkların görülür, emeğini duyulur hale getiriyor. Aslanlar için en güzel içsel mesaj şu olmalı: gücüm yüreğimdeki asaletle ölçülür. Dolunay yükselen başakların 9. evinde. Bilgi, eğitim, inanç, yaşam felsefesi alanında bir farkındalık doğuruyor. Yeni bir öğreti, seyahat veya vizyon seni genişletip büyütebilir. Bu dönem düşüncelerini paylaşmak, öğretmek ya da yeni bir yola çıkma zamanı. İçsel mesajın şu olmalı: gerçek bilgi yaşanmış olandır. Artık öğrendiklerimi yaşatıyorum. Dolunay yükselen terazilerin 8. evinde. Maddi ve duygusal bağlarda dönüşüm kapısı, miras konularını gündeme getiriyor. Duygusal derinlikler seni korkutabilir ama burada dönüşüm için büyük bir güç gizli. Olumlamanız şu olmalı: Rabbimin verdiği iradem ile başlangıç ve sonları dönüştürebilecek güçteyim. Dolunay yükselen akreplerin 7. evinde. İlişkilerde bir dönüm noktası. Birlikteliklerde açıklık, denge ve netlik ister. Bazı ilişkiler güçlenirken yüzeysel olanlar çözülür. Bu dönemde yeni bir sözleşme veya ortaklık doğabilir. Olumlamanız şu olmalı: geçmişimi tamamladım ve dengedeyim. Yeni bir kapı açıldı, gönüllere taht kuruyorum. Dolunay yükselen yayların 6. evinde. Gündelik yaşam, çalışma düzeni ve beden sağlığı alanında görünür sonuçlar getiriyor. Dolunay bu dönemde günlük rutinlerini yeniden düzenleme, iş ortamında net kararlar alma, sağlığı ihmal etmeme ve yaşamına disiplin getirme fırsatı taşıyor. Olumlamanız şu olmalıdır: tüm blokajlarım çözülüyor. Hayatım sağlık, huzur ve denge halinde akıyor. Dolunay yükselen oğlakların 5. evinde. İlişkilerde tutkulu adımlar, sanatta büyük üretkenlik potansiyeli sağlıyor. Çocuklarla sevgi dolu ilişkiler kurabilir ve bu ilişkilerde duygu yoğunluğu fazla olacağından aşırı hassasiyet de söz konusu olabilir. Bu nedenle dengede kalmak önemli. Olumlamanız: her şey ilahi düzen içinde benim hayrıma dönüşüyor. Dolunay yükselen kovaların 4. evinde. Ailevi ilişkilerde yüzleşmeler veya geçmişten gelen duygusal yüklerin bırakılması, taşınma, kökler, iç huzur ve güvenlik konularında önemli tamamlanmalar getiriyor. Olumlamanız: ailemle olan bağlarım güçleniyor. Evimde huzur ve mutluluk hakim. Dolunay yükselen balıkların 3. evinde. İletişim, yakın çevre, kardeşler, eğitim ve düşünce dünyası konularında aydınlık getiriyor. Bir fikir, yazı veya proje artık tamamlanma noktasında. Olumlamanız şu olmalıdır: sabırla öğreniyor, içselleştirerek anlıyor ve konuşuyorum.